Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık, yapması çok kolay, lezzetli mi lezzetli pizza poğaça tarifi vereceğim. İnanın o kadar lezzetli oluyor ki mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Daha fazla beklemeden geçelim tarifime. Yoğurma kabına 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 2 yemek kaşığı şeker, 1 paket instant mayayı alalım. Tahta kaşıkla maya ve şeker eriyene kadar karıştıralım. Üzerine 2 tane yumurta beyazını ekleyip karıştırmaya devam edelim. Sarılarını üzeri için ayıralım. Daha sonra üzerine azar azar un ve 1 tatlı kaşığı tuzu alıp ilk önce tahta kaşıkla daha sonra elimizde yoğuralım. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Lütfen sizler kontrollü ekleyin. Yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur elde edelim. Evet arkadaşlar, hamurumuzu yoğurduk. Üzerine streç filmle kapatalım. Temiz bir bez örterek mayalanmaya bırakalım. Biz de bu arada sosunu hazırlayalım. Küçük bir kaseye 1 tatlı kaşığı dolusu domates salçası, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı dolusu kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber, 2 diş rendelenmiş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay bardağı sıvı yağ alalım. Güzelce karıştıralım. Salçamızın iyice açılması için azar azar su ilave edelim. Yaklaşık çeyrek çay bardağı su kullandım. Sosumuz da hazır. Evet arkadaşlar, iç harcını hazırlayalım. Ben iç harcı için sucuk ve kaşar peyniri kullandım. Malzemelerimizi küçük küçük doğrayalım. Evet arkadaşlar, hamurumuz mayalandı. Üzerini açalım. Hamurumuzun havasını bu şekilde katlaya katlaya alalım. Daha sonra hamurumuzu tezgaha alıp toparlayalım. Hamurumuzu 10-12 parçaya ayıralım.
Daha sonra eşitleyerek beze haline getirelim. Toplamda 13-14 tane beze elde ettim. İlk yaptığımız bezeyi alalım. Çok ince olmayacak şekilde merdane ile açalım. Daha sonra hazırladığımız sostan koyalım. Üzerine doğramış olduğumuz sucuk ve kaşar peynirini koyalım. Uç kısmını bu şekilde kapatalım ve iyice açılmaması için bastıralım. Rulo şeklinde saralım. Daha sonra uç kısmını bu şekilde sıkıştıralım. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimizi alalım. Diğer bezelerimizi de aynı şekilde hazırlayalım. Evet arkadaşlar, pizza poğaçalarımızı tamamladık. Üzerine temiz bir bez örterek 20 dakika dinlendirelim. Poğaçalarımız dinlendi. Üzerini açalım. Üzerlerine ayırmış olduğumuz yumurta sarısını sürelim. Önceden ısıttığımız 180 derecelik alt üst ayarlı fırında kontrollü pişirelim. Evet arkadaşlar, pizza poğaçalarımız çok güzel bir şekilde pişti. İlk sıcaklığının çıkması için 5 dakika dinlendirelim. İlk sıcaklığı çıkan poğaçalarımızı servis tabağına alalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yumuşacık mis gibi oldular. Mutlaka sizlerin de denemesini tavsiye ediyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki birbirinden lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.